Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Avrupa'nın 3. Dünya Savaşı korkusunu tetikliyor. Frankfurter Allgemeine gazetesi Operasyon Almanya adıyla hazırlanan 1000 sayfalık gizli belgeyi ifşa etti. Belgelere göre Almanya'da ulusal güvenliğe yönelik stratejik plan kapsamında acil durum halinde özellikle korunması gereken altyapı tesisleri ve binalar belirlendi. Rusya ile topyekün savaş çıkması halinde Almanya, 800 bin NATO askerinin yanı sıra 200 bin aracı da kendi topraklarından geçirmeye hazırlanıyor. Ancak plan askeri önlemlerle sınırlı değil. Savaşın ekonomi üzerinde oluşturacağı baskıya karşı hangi adımlar atılacağı ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Öyle ki bu konuda şimdiden belirli şirketlerin katılımıyla bir toplantı bile düzenlendiği aktarıldı. Şirketlere dizel jeneratör ya da kendi rüzgar türbininizi almayı göz önünde bulundurun tavsiyesi verildi. Lojistik detaylarda unutulmadı. Şirketlerden kamyon şoförlerini eğitmeleri istendi. Olası bir savaşa karşı önlem alan tek ülke Almanya değil. NATO Kuzey Cephesi tatbikatı kapsamında Finlandiyalı askerler İngiliz birliklerle deneyimlerini paylaşıyor. -20 derecede ormanın orta yerinde nasıl savaşacaklarını öğretiyorlar. Finlandiya'nın Rusya ile komşu Lapland bölgesinde gerçekleşen tatbikatla en zorlu koşullarda hayatta kalma deneyimini kazanıyorlar. Nordik ülkeleri de tedirgin. Geçen yıldan beri NATO üyesi olan İsveç'te 6 yıl aradan sonra Kriz veya Savaş Çıkarsa adlı kitapçığın yeni baskısı yapıldı. Halka patates, lahana, havuç ve konserve gibi ürünler stoklamaları tavsiye edildi. Norveç'te de 2,2 milyon haneye savaşa hazırlık kitapçığı yollandı. Kitapçıkta nükleer kaza riskine karşı iyodin tablet stoklanma tavsiyesi bile yer aldı. Finlandiya ise çevrim içi formatta olaylara ve krizlere hazırlık başlıklı rehber yayınladı. Dondurucu soğukta günlerce nasıl elektriksiz yaşanabileceği anlatıldı. Avrupa tam da en kötü senaryoya karşı hazırlıklarını hızlandırmışken Baltık Denizi'nde şüpheli bir olay yaşandı. Finlandiya ve Almanya arasındaki 1170 kilometrelik telekomünikasyon kablosu koptu. 218 kilometrelik internet bağlantısı çalışmaz hale geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Kimse bu kabloların kazayla kesildiğine inanmıyor." dedi, Rusya'ya işaret etti. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana en büyük sabotaj 2022'de Baltık Denizi'nde yaşandı. Alman savcılar hala Almanya ve Rusya arasındaki kuzey akım boru hattında gerçekleşen patlamayı araştırıyor.